Arkadaşlar selamlar. Şimdi dün bir video çekmiştim. O videoda bugün volatilite olabilir diye ifade etmiştim. Ve dün akşam o videoyla da alakalı o videonun içerisinde de pozisyonları vesaire göstermiştim. Bakın tam 13 saat önce atmışım ben bunu. 11 numaralı video. Şimdi önce şu videoyu şöyle bir kısaca açalım. Arkadaşlar selamlar. Bugün ikinci bir video çekmek istedim. Akşam üzeri şimdi bakın burada 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17 tane pozumuz varmış. Dün işlemleri de kapatmış bir kısım. Kapandıktan sonra da 17 tane daha doğrusu kalmış. ECB'den gelen bir açıklamadan sonra pozumuz yok. Muhtemelen ve hangi bölgelerden geldiğinde bir poz daha açar. Çünkü içeride bu videoda göstermiştim. Ama tabi çok da fazla izleyen bir insan olmamış. Görüyorum bir kişi izlemiş. Neyse. Şimdi bugüne geçelim. Bugün pozisyonumuz ne alemde? Nasıl bir strateji uygulayacağız? Ona hızlıca bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Boş açıklama yaptıktan sonra tabii ben uyanık değildim. Ama piyasa hareketine baktığımda bir yukarıya gidiş olmuş. Muhtemelen de toplantı sonrası da eğer toplantı yapıldıysa burada 8.30 gibi görünüyordu. Para politikasının toplantısında ama yapılıp yapılmadığını da bilmiyorum. Neyse sonuç çok da fazla şey değil. Zaten buradaki dün anlatmaya çalıştığım orta ve uzun vadedeki pozisyona e, pozisyon için bugün enstrümanlar alım tarafında fırsat verebilir. Ona göre hareket edeceğimi ifade etmiştim. E, tabii ben uyanık olmadığım için buralardan herhangi bir işlem açılmamış. Yani satış işlemi açılmamış ama Expert Advisor'ımız iki tane noktadan satış fırsatı yakalamış. Euro USD'ye bakalım. Euro USD'de o saatlerde yaklaşık iki tane de Euro USD'de alım noktası fırsatı görmüş. Şu anda da 1.0839. GBP'de o fırsatı görememiş. Yani belki buradan bir tane alım fırsatı vardı. Almış. En düşük ne görmüş? 1.22.54. Bu da 1.22.51. Evet buradan da bir tane görmüş. Nasdaq'ta o fırsatı görememiş. S&P 500'de görememiş. BTC'de görememiş. Ethereum'da görememiş. AVAX'da o fırsatı görememiş. Ons altında 1903'ten bir alım noktasını görmüş. Yani buralardan bir alım yapılsaydı şu anda kârdaydı. Dediğim gibi benim makinem açık olmadığı için bu işlemler yapılmadı ama ben zaten dünden bugüne hazırlık için yeteri kadar pozum vardı. Gümüş altında da keza yine 23.79'lardan bir alım noktası yakalamış. Şimdi ne yapmış peki? Mevcut pozisyonlardan yaklaşık 5 tanesini iç süren stop loss'la kapatmış ve 18 euroluk bir kar realizesi yapmış arkadaşlar. Yani bu e, orta ve uzun vadedeki taşıdığımız pozisyonun haricinde stratejimiz o şekilde. Günlük olarak da kasanın ya da varlığın yani 1000 euro olmuş olsa %1, %2'si 10 ile 20 euro arasında günlük bir içeriye her daim kar realizasyonunda kovalıyoruz. Yani bugün de mesela bu ortalamayı yakalamış. Şimdi elimizde ne kadar pozisyon kalmış? Euro 3, Tesla 2, 5,
ons 6, gümüş 2 tane var 8, GBP 2 tane var 10, AVAX 2 tane var 12, BTC 1 tane var 13. Bu BTC'de ve gümüşte yine birer tane iş süren stop loss hala aktif. Yani bunların da kapandığını düşündüğümüz zaman 11 tane pozumuz kalıyor. Bu 11 tane pozda yine teminatın bir 10 kaldıracına göre olması gereken orta ve uzun vade en fazla maksimum poz miktarıdır. Yani elimizdeki poz miktarları artık orta ve uzun vade için sabit tutacağımız poz adeti olarak kalmış görünüyor. Bugün yine eğer ola ki bu yerleri tekrar test ederse sabahleyin o test ettiği yerleri test ederse yine alım noktasında işleme girecektir. Şimdi bir de hatta hazır şeyken ek bir bilgi olsun. Ola ki MetaTrader ekranında Excel ile alakalı bir analiz yapmak istiyorsanız burada rapor kısmı var. Raporu kaydediyorsunuz. Şimdi ben bunu otomatik bir rapor haline de getirdim. Yani şu raporu her gün zaten hazırlamıyorum. Excel'in kendi raporundan tabii uzun kasa diyelim. Excel'in kendi raporunu dashboard'a ekledim ve bu şekilde aynı pozisyon yani aynı raporu tekrar hazırlamıyorum. Bakın burada iki tane bilgiyi buraya da kaydettim. Buna kaydet diyoruz. Ve normal dashboard sayfamıza geldiğinde veriden tümünü yenile dediğimizde o yeni yapılmış olan tüm işlemler, mesela bakın burada dünden kalma 13 tane poz görünüyor. Kasa 857 görünüyordu. Verileri yenilediğimde son halini rapora eklemiş olacak. Bir daha eklemiş olalım. Evet, kasamız 876 olmuş. Kontrol edelim. Kasamız 876, varlığımız 1112 euro civarı, 1113'müş. Burada da 13 tane de pozumuz var. 13 tane pozumuzun da mevcut. Kar zarar durumu burada. Bugün yine risk iştahımızı açık tutuyorum. Yani 50 ile 90 arasında alım noktalarından işlem yapacağım. Burada da zaten tarihi görüyorsunuz. Bu grafikte mevcut pozisyonların kar zarar durumunu gösteriyor. Bugünlük de bu kadar. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.